Hem ucuz hem de vizesiz gidilen Tiflis'i bu sefer en yakın arkadaşlarımızla keşfettik. Üstelik yanımızda bir tane de ufaklıkla. Serinin ilk bölümü olan bu videoda parayı nerede bozduracağınızdan hangi hatta alacağınıza, hangi ulaşım aracını kullanacağınızdan nerelerde yemek yiyeceğinize kadar her şeyi tüm detaylarıyla bulacaksınız. Üstelik inanılmaz eğlenerek. Bu videoyu izledikten sonra garanti veriyorum Tiflis'e gözünüz kapalı bir şekilde gidebilirsiniz. İster kendiniz, ister arkadaşlarınız, ister ailenizle, seçim size kalmış. Plan yapmak sizden, detaylar bizden. Hadi videoyu sonuna kadar izleyin ki hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. Ben Aybüke, kanalıma hoş geldiniz. Kim bilir neredeyiz? Bu sefer Tiflis'te. Diğer seyahatlerimizden daha farklı bir seyahat bu. Çünkü en yakın arkadaşlarımızla geldik. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Havaalanından çıkıp otelimize doğru gidiyoruz. Havaalanına geldiğiniz zaman exchange bürolarını ve telefon sim kartı alabileceğiniz yerleri hemen bulabilirsiniz. Biz iner inmez ilk önce telefon hattı aldık ve sonra para bozduruyoruz. Yalnız aklınızda bulunsun, 2 tane var. Bu telefonların yanında olan, şimdi size göstereceğim, orada kuru çok kötü bozuyorlar. En başta olan en güzeli. Eğer gelirseniz ve para bozdurmak isterseniz onu tercih edin. Çünkü arada çok büyük fark var. Bu pahalı olan, bu dediğim gibi telefon hatların orada satılan. Şimdi size daha iyi olan exchange'i gösteriyorum. Şu en başta gördüğünüz önünde kuyruk olan exchange. Buradan bozdurun derim ben. Şu an içlerinde en iyi Geocell diye bir şey var. Oradan alıyoruz. Bir hafta 35 saat, yani yaklaşık 420 lira, sınırsız internet, sınırsız konuşma. Şehir içine gitmek için biz Bolt çağırıyoruz. Daha önce de duymuşsunuzdur belki. Bolt burada en uygun araba çağırma uygulaması. Normalde taksiye de binebilirsiniz, otobüse de. Yalnız taksiler biraz daha pahalı ve biraz insanı sık boğaz ediyor. O yüzden biz daha garanti olsun ve ne kadar ödeyeceğimizi bilmek istediğimiz için Bolt çağırıyoruz. Şimdi Bolt'u bekliyoruz. Evet, şu an herkes Bolt çağırma derdinde. Kalabalık olduğumuz için 2 araba çağıracağız. Ödeme işte Tiflis'te Bolt uygulaması, güvenli taksi uygulaması. Evet, Bolt'umuz geldi. Kadim dilmiş yani aslında. Ama ne alfabesi şimdi bu? Sonra evrilmiş. Neydi Erkut? Latin değil, Kiril de değil. Yok, değişik, kendine has bir... Sadece Gürcüler mi kullanıyor bu alfabeyi o zaman? Şu anda evet. Ama yazılımlar falan o Tayland tarafı. İbranici'ye bile benziyor. Evet, İbranici'ye de benziyor gerçekten. Biz otelden çıktık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. İnanılmaz soğuk. Türkiye biraz daha sıcaktı. Birden bu kadar soğuğa gelince resmen kendimiz şaştı. Berbat bir soğuk var. Kuru bir soğuk. Çok üşüyoruz. O yüzden böyle yakın bir yerde yemek yemeyi tercih ettik. Yarın artık güzel bir Tiflis turuna başlarız. Menü zengin, fiyatlar güzel. Hadi seçimimizi yapalım. Biz merkeze yakın Old Maiden Otel'de kalmaya karar verdik. Çünkü her yere çok yakın. Airbnb'de bir ev beğenmiştik ama o ev sonradan çok fazla fiyat arttırdı. Biz de vazgeçtik. Otelin konumu çok güzel, her yere çok yakın. O yüzden doğru bir seçim yapmışız. Hava buz gibi olduğu için şansımızı bu Bistro Colini'den deniyoruz. Çünkü birçok yerde yer yok. Biz rezervasyon yaptırmadık. Bu güzel, şık, caz çalan yeri deniyoruz. Evet, yemek seçimlerimize başladık biz. Menü zengin, fiyatlar güzel. Hadi seçimimizi yapalım. Bu bizim başlangıçta istediğimiz kali. Evet, ilk önce tavuk çorbasıyla başlıyoruz. Buranın meşhur. Böyle tavuklu. Yemeğimizi yediğimize göre bakalım gece Tiflis nasılmış, şimdi onu görelim. Ve bifli king kalilerimizle geldi. Bizdeki inkal mantısı gibi. Çaşaşuli denilen böyle kuzu etli, bunların geleneksel yemeklerinden söyledik. Şimdi tadacağız. Şöyle içinde mısır var. Kuzu eti var. Buranın favori yemeklerinden biriymiş. Böyle semisimit şaraplarından. Tiflis'in zaten semisimit şarapları çok meşhur. Bu da çok doğru bir tercih oldu. Yemeğimizi yediğimize göre bakalım gece Tiflis nasılmış, şimdi onu görelim.
myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never. Barlar sokağına dolaşmaya devam ediyoruz. Kura Nehri'nin harika Tiflis'inden günaydın. Biz otelimizden çıktık, voltumuzu çağırdık. Şimdi seyahat etmeye başlıyoruz. Gezmeye şehrin en dışından en içine doğru başladık. Chronicle of Georgia'dayız. Burası 3000 yıllık Gürcü egemenliğini ve 2000 yıllık Hristiyan egemenliğini anmak için tasarlanmış. O kadar güzel ki görmenizi isterim. Hakikaten çok ihtişamlı. Yaklaşıyorum. Hop. Kesinlikle buradan başlamak da çok akılcı bir yöntem seçmişiz. Çünkü o kadar güzel ki tek tek incelediğiniz zaman çok vakit geçiyor. Muhteşem, biz bayıldık. Hepsi birbirinden şaşalı. Çok güzel sütunlar. Mutlaka bence buradan başlayın. Çünkü buradan şehre doğru gitmek daha akılcı. Ve sakın buraya uğramadan gitmeyin. Asla pişman olmayacaksınız. Bu da anıtın arka kısmındaki nehir manzarası. Şimdiki durağımız kaşapuri yemeye, Retro'ya gidiyoruz. Çünkü Retro bu konuda çok ünlüymüş. Bakalım gerçekten dedikleri kadar var mıymış? Evet, şimdi geldik Retro kafedeyiz. Böyle açıkta yapıyorlar. Şimdi burada orijinal olan şu gördüğünüz adjuruli. Evet, bu yumurtalı olan. Mesela burada ne var? Surgunilli var. Biz buna çok girmek istemedik. Mantarlısı var çeşit çeşit. Ama her yerde gördüğünüz, yani ortasında yumurta olan bu adjuruli. Kaçakuri. Evet, Gürcüce beni biraz zorladı. Ben sizin için gene fiyat listesini böyle çekiyorum. Armut gazozunu deniyoruz. Buraya geldiğinizde armut gazozunu öneriyorlar direkt. Tatlı ama güzel. Kokusu çok güzel. Kesinlikle. Geldi. Ben yumurta sevmediğim için yumurtası olandan sadece bunlara özel peynirlisinden aldık. Bu da çok lezzetli gözüküyor. Nasıl Begüm? Sesle ben takılmadım da moduna takıldım. Modu çok kötü. Hadi. Şimdi Sovyet zamanında iplik fabrikası olan fabrikaya geldik. Burası hem hostel hem de çok güzel bir kafesi var. Biz kalmak için tercih etmedik ama bir daha geldiğimizde kesin burada kalacağız. Burası fabrikanın en fotojenik, en popüler yeri. Burası da bu fabrikanın avlusu. Buraya Noel pazarı falan kuruluyor burada.
Burası gerçekten çok orijinal ve çok güzel bir yer. İnanılmaz eğlenceli. Zaten gençlerin olduğu, yani genç popülasyonun daha yoğun olduğu bir yer. Çok eğlendik, çok güzel. Vallahi eğer burada kalırsanız bence çok iyi edersiniz. Biz yapmadık ama siz yapın. Dediğim gibi devamlı canlı, gece de gündüz de bir sürü şey yapabileceğiniz harika bir hostel. Zaten dünyanın en güzel hosteller arasındaymış. Burası fabrikanın en fotojenik, en popüler yeri. Bu Fotos aracı. Köylere Gürcünle diyor ya. Tokat Gürcünle. Gene mikrofonum kırıldı. O yüzden böyle pufidik dolaşıyoruz. Fabrikanın arka sokaklarındayız şu an. Her yer grafitileri var. Çok güzel, çok eğlenceli. Havada yağmur da bitti. O yüzden Tiflis'in keyfini çıkarıyoruz. Köylere Gürcünle diyor ya. Tokat Gürcünle. Köprünün orada kurulmuş bit pazarını hadi birlikte gezelim. Değil mi? Türkiye'de aynı fiyat. Kaç? 50 lira dedi. 2 evet, hatta 600 küsür. Hi, how much that one? Yeah, that one. 20. Georgia Forte adı Studente. Georgia Forte. Bulgar var. And all Georgian popular. Soviet Georgian. Tok satıcı bunlar. Bit pazarını tek tek dolaştık ama bahsedilen gibi aslında çok da ucuz değilmiş. Fiyatlar Türkiye'de hemen hemen aynı. Birçoğu sahte. Ama gene de beklediğim kadar olmadı. Ben çok heveslenmiştim burası için. Ne yapalım? Şansımızı başka yerde deneriz artık. Norveçli. Bayağı dünya. Ama adam Ağustos'tan itiyor yani. Ne demek? Charles Dickens'tan daha ünlü bir adamdan sanırım. Bu da Norveç'in şeyi, Charles Dickens diye düşün. Onun evi. Kitaplarını falan biliyorsunuzdur ya. Kitabı biliyoruz da adamı size bilmiyoruz. 33 yaşamış abi. Kapalı mı? Burada araçlar durmuyormuş ya. Ve biz Türk'üz. Şimdi onu konuşuyoruz. Biz gelirken okuduğumuz bloglarda şoförleri çok kötülüyorlardı. Yol vermiyorlar. İşte ezilirsiniz falan diye. Yok, bizim şansımız hepsi yol veriyor. Gayet de kibarlarına denk geldik. Ama doğru, çok hızlı kullanıyorlar. Aşırı hızlı kullanıyorlar. O size garip gelmesin. Taksiler makas falan atıyor yani giderken. Ama biz onun aksine bir şeyle karşılaşmadık. Devlet Opera binası. Çok güzel dizaynı. Keşke içinde bir oyun izleseydik ama maalesef. Gürcistan'da trafik ışıkları çok olmadığı için genelde alt geçitler kullanılıyor. Her yerde alt geçit var. Çünkü dediğim gibi arabalar çok fazla durmuyormuş. Bize durdu ama her yer alt geçit. Mümkünse alt geçidi kullanın diye bizi uyarmışlardı. Bu çok meşhur olan şu, görmüşsünüzdür belki eğer vlog çektiyseniz. Kahve bardağın üstüne resminizi, portresini çiziyorlar. Oraya geldik. Bana göre turistik ama madem geldik bakalım nasıl bir yermiş. Eğer şu üzerindeki şişelerdeki stickers'ı 2-3 gün içinde veriyorlarmış. Ama kahveye çizmeyi, yani bardağın üstüne çizmeyi şimdi veriyorlar. Ama çok ilginizi çektiğini çekiyordu. Evet, şimdi buranın en meşhur şarapçısına geldik. Hem şarap üretiyorlar hem de burada bir şeyler içebiliyoruz.
şarap tadımı yapmak için ikinci yere geliyoruz. Diğerini de bitirdik. Çok fazla çekim yapamadım çünkü çok kalabalıktı. The King and the Bird mekanın adı bu. Bence güzel yalnız. Buradan açık yürüyorum. Evet. Hala var. Biz kızla erkekle ayrıldık. Erkekler kendi eğlenceli yeri, kızlar kendi eğlenceli yeri. Bakalım. İnşallah Tiflis gecelerinde eğleneceğimiz güzel bir yer buluruz. 1984 Caz'dayız. Çok güzel bir caz club'mış. Çok merak ediyorduk. Yerde bulduk. Şimdi içeri giriyoruz. Girişi biraz enteresan. Böyle merdivenlerden çıkıyoruz. Bunu çok çekmeyeceğim çünkü çok merdiven var. Hemen size içeriği gösteriyorum. Girişi kişi başı 40 lira. Ah, içi de içine dahil değil. Böyle bir odası var. İçine şöyle. Çok yoruldum. Böyle. İçerisi. Bizim kızlar yerini aldılar. Sıkıcı gibi gözükebilir ama caz müzik candır. Geceye devam ediyoruz. Aa, çok güzel. Mariano'ymuş bak. Evet, çok güzel. Otelimize geldik. Bunu sonlandırıyoruz. Gösteriyoruz size de. Bak, wine artmış. Biz geceyi kapatmadan önce çorba içmek istedik. Şimdi bir bu saatte açık olan restoran bulduk. Çok zor bulduk. Bakalım nasıl. Otelimize geldik. Günü sonlandırıyoruz. Yarın görüşmek üzere.